Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Yorumlarınız ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Bugünkü analize gene dün gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Dünkü soruda şu son yaşadığımız bakın şu yükselişin %61.8 seviyesine kadar bir düzeltme gerçekten gelebilir mi demiş bir arkadaşımız. Çünkü tabii haklı olarak soruyor 20-25'lere kadar bir düşüş ihtimali var. Bu da 24 dolardan baktığımız zaman yaklaşık bir %20'lik bir düşüş olabilir mi gümüşte gerçekten diye sormuş. Bugün bu soruyu cevaplayarak başlamak istiyorum analize. Oldukça da bilgi yoğun bir video olacak. Dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir kere öncelikle burada doğru Fibonacci seviyelerini belirlememiz gerekiyor. Burada çünkü şöyle hatalar yapılabiliyor. Bakın bu birinci dalganın başladığı seviyeyi 18.09'u esas almak yerine burada aşağıda 17.55'lere kadar çekiyorlar ve buradan Fibonacci seviyelerini ölçüyorlar. Bu doğru değil. Burada doğru olan şu birinci dalganın biz düzeltmesine bakıyoruz. Dolayısıyla buradaki bu ABC dalgasını ve sonrasında gelen şu X dönüşünü esas almayacağız. Bu X'ten sonra burada başlayan bu yükseliş sürecini esas almamız doğru olacaktır. Ve şu son dün yaşadığımız 24-29 yükselişini son tepe olarak esas alırsak da %61.8 seviyesi de 20-25'e denk gelmekte. Ve burada da yaklaşık %20'lik bir düşüş süreci yaşanabileceği için de pek çok yatırımcı için sıkıntılı bir süreç olabilir. Ancak böyle hızlı bir yükseliş sonrasında da bu denli bir düşüş gelir mi sorusu pek çok kimsenin aklında. Aslında bu soruya Elliott dalga prensibinden yola çıkarak bakacak olursak 1934 yılında Elliott amcamız bize şöyle bir şey söylemiş. Bu 5 dalgalık itki hareketlerinde ilk gelen şu birinci dalganın zayıf bir dalga olduğunu söylemiş. Çünkü öncesinde bakın burada uzun süreli bir düşüş süreci yaşandığı için burada yatırımcıların artık bıkkın bir hale geldiğini, dolayısıyla gümüşte burada konumuz gümüş olduğu için gümüşte bu yükselişin yeterince katılım görmediğini, dolayısıyla hala yatırımcıların sert satışların gelebileceği korkusunda olduğundan yola çıkarak bu birinci dalganın sonlanıp düzeltme sürecine girdiğinde bu ikinci dalganın da %61.8 seviyesine kadar sarkabileceğini söylemiş. Dolayısıyla Elliott dalga prensibinden bakarsak evet bu birinci dalganın düzeltmesinin %61.8 seviyesine kadar 20-25'lere kadar gelme ihtimali var. Ancak tabii ben her zaman olduğu gibi buna kesin bir gözle bakamıyorum. Çünkü geçmişte defalarca bunun %38.2'den %50 seviyesinden döndüğünü de gördüm. Dolayısıyla her birinci dalga mutlaka %61.8 seviyesine ulaşacak diye bir kural yok. Aynı zamanda burada daha henüz bu tepenin son tepe olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla buradan yükselişler devam edip şu bir önceki tepe noktamıza kadar devam ettikten sonra düzeltme de gelebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda bakın %61.8 seviyesi 20.75'e çıkmış durumda. Kısacası daha tepenin son bulduğunu öngöremediğimiz için bu seviyeyi de kesin olarak 20-25'tir diyemiyoruz. Peki burada bu yükselişler devam eder mi diye konuya bir bakmamız gerekecek. Burada da bakın geçmişten gelen şurada bir tepe bölgemiz var. Daha sonra buradan bir satış görüp bu direnci kırıyoruz. Ve şurada gene bir tepe çalışması yaptıktan sonra bakın burada destek olarak çalışıyor aynı direnç bölgesi ve sonrasında buradan satışlar geliyor. Dolayısıyla burada direnç olarak önemli bir direnç bölgesi karşımızda var. Aynı zamanda bakın şurada bir ters omuz, baş omuz formasyonumuz da oluşmuştu. Bunun da hedefi gene bakın bu direnç bölgesine denk geliyor. Aynı zamanda şu son düşüşün Fibonacci seviyesine baktığımız zaman burada da %78.6 seviyesi 24.58'den geçiyor. Dolayısıyla gene bu direnç bölgesi Fibonacci seviyeleri olarak da önemli bir bölge. Bununla da kalmıyor. Burada bakın bir de Fibonacci uzatma seviyeleri var. Şu ABC
DC bölgesinden baktığımız zaman şu hareketin uzatması %161.8 seviyesi gene bu bölgeden geçiyor. Kaldı ki bu Fibonacci seviyelerinde 1,618 oldukça önemli bir rakam. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz. 4 farklı analiz yöntemiyle baktığımız zaman burada satıcıların güçlü olabileceğini söyleriz. Dolayısıyla bu direncin çalışıp buradan satışların gelmesi gayet normal karşılanır. Ancak tabii şunu da bilmiyoruz. Bir yatırım fonu almak istediği kadar gümüş alamadıysa bu bölgede olan bu güçlü satıcıların elindeki gümüşü toplamak da isteyebilir. Dolayısıyla burada bir kırılım süreci de yaşanabilir. Hatta burada bir testere hareketi yapıp likidite tuzağı dediğimiz bir süreci de çalıştırabilir. Tabi burada bu likidite tuzağını da anlatmaya kalkarsam herhalde bir saatlik video olacak bu. O yüzden çok da fazla uzatmayalım. Ancak burada yani pek çok fonun pek çok oyununa da şahit olabiliriz. O nedenle bütün bu verilere rağmen bu direncin kırılıp kırılmayacağını da bilmiyoruz. Şimdi tabii ben bütün bunları böyle söyledikten sonra doğal olarak da şöyle tepkiler gelecektir. Metehan sen onu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Ne yapacağız peki biz, değil mi? Yani direnç kırılır mı, kırılmaz mı bilmiyoruz. Fibonacci %61.8 seviyesine kadar düzeltme gelir mi? Bilmiyoruz. O zaman bırakalım gidelim yani hiç işlem yapmayalım burada. Öyle de değil tabii. Bütün bu olasılıkların gerçekleşebileceğini masa üstünde tutup biz dönüp saatlik grafiklerimize bakacağız burada. Saatlik grafiklerimize döndüğümüz zaman da bakın burada Aralık ayında 13 Aralık'ta görülen bir tepe noktamız var. Daha sonra buradan bir satış süreci yaşanmış ve tekrar bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp şu güçlü satış sürecine dönmüşüz. Ve şu an 3. hatta 4. defa bu direnç bölgesini zorluyoruz. Burada şöyle bir algı vardır bakın bu 1, 2, 3 ve 4 defa çalışmış bir direnç bölgesinin güçlü bir direnç bölgesi olduğunu söyleyenler vardır. Bu doğru değildir. Bunu bir duvar olarak düşünürseniz şu bölgeyi, bu duvarın 4 defa darbe aldığı anlamına gelir. Hatta bakın burada bir oyuk da açmış artık duvarda. Bu da son 4. darbe. Dolayısıyla bu duvarın artık tam tersi zayıfladığını düşünebileceğimiz bir süreç yaşadık. O nedenle ben bu direncin artık kırılma ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünürüm ve eğer bu direnç kırılacak olursa buradaki şu direncimizin de kırılma ihtimali güçlenebilir. Burada da gene saatlik grafiklerde bakın aşağıda şu destek bölgemiz kırılmadığı sürece şu son yükselişin başladığı şu alan altında kapanışlar görmediğim sürece bu direnç bölgesinin kırılma ihtimalinin güçlü olduğunu söylerim. Ancak buradan gelen satışlar bu bir önceki dibin altına inecek olursa bu sefer de şu son talepten daha güçlü bir arzın geldiğini söyler. İlk olarak 23.36 altında bir miktar satıcı olurum. Ve buradan gelen satışlar eğer aşağıdaki şu son dip bölgemizin de altına inecek kadar güçlü olursa 22.50'nin altına inecek kadar güçlü olursa burada da şu son güçlü alımın satışa döndüğünü, daha güçlü satışın geldiğini düşünüp burada da tüm pozisyonumu kapatır. İşte o zaman da şu Fibonacci düzeltme seviyelerinden hangisinden destek bulacağımızı takip etmeye başlarım. Ve ancak o takdirde burada %61.8'e kadar düşüşler devam eder diyebiliriz. Şimdi kısacası bu sayede şöyle bir soru da vardı. O sorunun da cevabını vermiş oldum. Uzun vadeli düşünenler için hafta içi yaptığımız analizlerin çok da önemli olmadığını, dolayısıyla daha uzun vadeli işte bu haftalık grafiklerden yaptığımız analizlere bakıp hedefler belirlemek istedikleri durumu da çok doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Sonuçta burada ne olacağını öngörebilmemiz için bizim bu saatlik grafikleri de takip ediyor olmamız lazım. Şimdi videoyu çok uzattık. Hemen hızlıca bir ons altına da bakalım. Ons altında da şu an bakın yukarıda 1833-1812 direnç bölgemiz var. Burası direnç olarak çalışacak mı? Bunu
takip edeceğiz. Bu bölge direnç olarak çalışacak olursa da aşağıda %61.8 seviyesi 1691'den geçiyor. Bu bölgeye kadar bir düzeltme süreci olur mu sorusuna da dönüp tekrar saatlik grafiklere bakacağız. Burada da yukarıda direnç olarak 1824-1822 bölgesini takip ediyoruz. Eğer aşağıda şu son bakın yükselişin geldiği ve şu bölgeyi destek olarak geçmişte de direnç olarak çalıştırdığı bu bölge kırılmadığı sürece 1796 altında kalıcı olmadığı sürece yukarıdaki direnç bölgesinin kırılma ihtimali gündemde olacak. Bu bölge kırıldığı takdirde sorun yok, yükselişlerin devamı geliyor deriz. Ancak aşağıda öncelikle 1796 altında ve nihai olarak da bakın şu dip bölgesinin altına inecek olursa 1773'te artık tamamıyla satıcı olup haftalık grafiklerden takip ettiğimiz %61.8 1691'e kadar satışlar devam ediyor mu? Bunu takip ederiz. Aksi takdirde zaten sorun yok. Direncimizin kırılıp yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca altın gümüş rasyosuna geçelim gene. Altın gümüş rasyosunda da şu destek bölgesini takip ediyorduk. 75-61, 75-36. Bakın burada da bir ihlal süreci yaşandı. Dolayısıyla buradaki duvarın da artık zayıfladığını söyleyebiliyoruz. Ancak gene şu son düşüşün bakın direnç bölgesi yukarıda 78-04, 77-79 direnci geçildiği takdirde de burada alıcıların güçlendiğini, dolayısıyla altın ve gümüşte satıcıların güçlendiği bir süreci yaşarız. Ancak bu yükseliş gelmediği sürece de bu güçsüzleşmiş duvarın kırılma ihtimali daha güçlü olacaktır. Buradan platine geçelim. Platinde de hatırlarsanız 1006 seviyesini uzun zamandır konuşuyoruz. Tekrar bunun altına geldik ve direnç olarak çalıştırıyoruz şu an için. Aşağıda 987 ilk önemli destek bölgemiz. Şu son yükselişin başladığı bölge. Bunun da altında şurada bakın çift dip yaptığı bir alan var. 980, 975, 975 altında stop olunup düşüşlerin burada devamı beklenebilir. Yalnız şu hatırlatmayı da yapayım bakın 975 altında diyelim ki kapattı. Bu altın ve gümüş için de geçerlidir. Yani tüm stratejiniz için geçerli olmalı. 975 altına düştü, kapanışlar geldi, bizi stoplattı. Fakat sonrasında tekrar fiyat döner 980 üstüne atarsa tekrar alıcı olmamız gerektiğini de burada unutmayalım. Evet, ucuz satıp pahalıdan alıyoruz ve burada bir miktar zararımız da oluyor. Ancak bunu zarar olarak görmemenizi tavsiye ederim. Bunu aldığınız arabaya kasko yaptırmak gibi düşünün. Sermayenizin sigorta primini ödemiş olarak düşünün. Çünkü burada 975 kırılacak olursa çok daha sert satışlarda çok daha büyük zararlara uğrayabilirsiniz. O zararları yaşamamak adına bir sigorta primi ödemiş olarak düşünün kendinize. Kısacası bir destek kırıldı, bizi stoplattı deyip oyunun dışında kalmamamız gerekiyor. Tekrar geri dönüşler gördüğümüzde tekrar mutlaka işleme girmemiz gerektiğini unutmayalım. Buradan hızlıca paladyuma geçelim. Paladyumda da hatırlarsınız bir süredir 1662 destek bölgesini takip ediyoruz. Yukarıda da 1738 önemli demiştik. Şu düşüş öncesinde oluşan tepe. Bu bölgeye bakın direnç olarak çalıştırdı. Şu an tekrar aynı bölgeyi fiyatlıyoruz. Burada da aslında şöyle bir destek bölgesi belirleyebiliriz kendimize. 1660 altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada da yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak 844 geçilmediği sürece de tekrar burada bir dönüş ihtimali olabileceğini de unutmayalım. Şimdi buradan hemen hızlıca bir gramlara geçelim ve şöyle 4 saatlik grafiklerden hatırlayalım dün neler konuştuk. Burada yukarıda 1092-1085 bölgesini takip ediyorduk. Bu bölge içerisinde hareketlerin devamını görüyoruz. Şimdi mesela bu gram altın arz ve talep dengesine göre serbest piyasada oluşan bir fiyat olsaydı, burada bakın güzel bir filama formasyonu da var derdim. Hatta şu yükseklik kadar da yükselişlerin devamı gelebilir derdik. Bakın şu direnç kırıldığında. Dolayısıyla 1117'ye doğru bir hareket burada tetiklenebilir. Bu dolar Türk lirasındaki bir olası yükselişle mi gelir yoksa onslara gelen bir yükselişle mi tetiklenir bilemiyorum ama böyle bir ihtimal olduğunu da söyleyebilirim. Yukarıda 1093 geçildiği takdirde. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 1068-1056 bölgesi.
Aslında ne diyorduk? Formasyonlara çok fazla takılmadan şu yatay bandın kırılımına göre yönümüz tayin olacaktır. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de 13.40-13.14 destek bölgesini takip ediyoruz. Yükselen tepeler, yükselen dipler şeklinde burada da yükselişlerin sürdüğünü söyleyebiliyoruz. 13.14 altına inmediği sürece gram gümüşte de yön yukarı. Evet, bugün kapsamlı, biraz da uzun bir video oldu. Umarım faydalı olabiliyordur. Farklı bakış açıları kazandırıyorumdur size bu analizlerle. Bunun için de sizlerden gelen sorular çok önemli, çok kıymetli. Lütfen sormaktan çekinmeyin ki daha zengin içerikler sizler sayesinde ben de üretebileyim. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.